İran, Orta Doğu'nun en gizemli ve içine dönük ülkelerinden biridir. Bu topraklarda Büyük İskender, Emeviler, Selçuklular, Moğollar ve Safeviler gibi birçok devlet varlığını sürdürmüştü. Günümüzde ise Orta Doğu ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş bölgesinde bulunuyorlar. Bunun yanı sıra Türk dünyası içinde oldukça stratejik bir lokasyonda yer alıyor. Basra Körfezi ve Hazar Denizi arasında köprü vazifesi gören bu ülke, eski İpek yolunun ana güzergahlarından birisi. Dünya petrol ticaretinin 1/5'i bu topraklarda gerçekleşiyor. Öte yandan son seçimlerin ardından İran Cumhurbaşkanlığı görevine "Ben Türk'üm" diyen Mesut Pezeşkiyan geldi. Ayrıca İsrail'le olan danışıklı dövüşleri de acaba İran işgal edilebilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Dolayısıyla saydığım tüm bu nedenlerden ötürü İran'ın tarihi, kültürü ve coğrafyası benim için hep ilgi çekici olmuştu. Gelin İran'ı daha yakından tanıyalım ve ülkenin gölgelerine ışık tutalım. Ama öncesinde kısa bir teşekkür konuşmam var. Kanal destekleriniz sayesinde 100.000 abone sayısına ulaştı. Benimle birlikte bu yolu yürüdüğünüz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz için minnettarım. İyi ki varsınız. Az önce de söylediğim gibi İran, tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği bir nokta oldu. Elbette bu önemli konum devlet ekonomisi için de oldukça değerliydi. Fakat bunun dışında ülkenin jeolojik yapısı da oldukça ilginç. Maalesef kısa bir süre önce gerçekleşen depremle adını duymuş olduğumuz Arap levhası, Hint levhası gibi teknotik levhalar yavaş yavaş Asya-Avrupa levhasına doğru hareket ediyor. İşte bu jeolojik oluşumun seyri İran'ı savunan devasa dağları oluşturdu. İran yeryüzündeki en dağlık ülkelerden birisi ve coğrafyasının %20'si dağlık alanlardan oluşuyor. Bu veri İran ölçülerindeki bir ülke için inanılmaz bir rakam. Çünkü ülkeyi zırhlı bir sığınak gibi koruyan bu dağların kapladığı %20'lik arazi aslında birçok Avrupa ülkesinden daha büyük. Dolayısıyla bu doğal coğrafi yapılanma ülkenin Orta Doğu'da güçlü bir konuma sahip olmasını sağlıyor. Dağlar sayesinde ülkenin kuzey, güney ve doğusu resmen büyük duvarlarla örülmüş doğal bir sınır görevi görüyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde yer alan Elbruz Dağı 5671 metrelik zirvesiyle Asya'nın en yüksek dağıdır. Örneklemem gerekirse İsviçre neden fethedilmez diye sorduğumuzda Alpler İsviçre'yi koruyor diyebiliyoruz. İşte İran'daki bu dağ Alplerden bile daha uzun. Bu sebeple İran'ın sıra dağları ülkenin tarihi boyunca az savaş görmesini sağladı. Orta Doğu insanlığın gördüğü en büyük çatışmaların yaşandığı bölgelerden birisi olmasına rağmen İran bunların çoğundan etkilenmedi. Öte yandan bu devasa dağların dışında ülkeyi koruyan çöller ve nehirlerin de olduğunu söyleyebilirim. Burası dünyanın en büyük çölleri arasında yer alan Kevir ve Lut çöllerine ev sahipliği yapıyor. Lut çölünün yüzeyi 70,7 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor. Bu da onu dünyanın en kurak ve en sıcak yerlerinden birisi yapıyor. Toplamda 129.400 kilometrekare yüzölçümünü kaplayan bu çöllerde yaşamak ya da herhangi bir sefer hazırlığı düzenlemek oldukça zor. Hadi geçtiniz diyelim. Mühimmat, ekipman, benzin gibi eksikleri nasıl gidereceksiniz? Gerçekten hem insan hem de makineler için bu coğrafyanın çok çetin şartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat söylediklerim yanlış anlaşılmasın. İran geçmişte çok kez işgal edildi. Yakın tarihte İngilizler ve Ruslar bu topraklardaydı. Daha da geçmişe baktığımızda bu toprakları ele geçiren liderler olduğunu görüyoruz. Moğollar, Selçuklular ve Timur. Türkler yaklaşık 9 asır boyunca bu toprakları yönetti ve pek çok devlet kurdu. Haliyle tarihi şekillendiren bu durum günümüze de yön veriyor. İran'da gerçekleşen son seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine Mesut Pezeşkiyan geldi. Pezeşkiyan, İran medyasına verdiği röportajda açıkça "Ben Türk'üm" demişti. Ayrıca annem de babam da Türk. Çocuklarımla evde Türkçe konuşuyoruz ve Türklüğümle gurur duyuyorum diyen birisi. Peki İran'ın Cumhurbaşkanı nasıl oluyor da Türk kökenli birisi olabiliyor? İran devleti sınırları içerisinde Doğu ve Batı Azerbaycan olarak tanımlanan iki eyalet bulunuyor. Tebriz, Urmiye, Erdebil ve Zencan gibi önemli şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar neredeyse 20 ila 30 milyonluk nüfusa sahip. Kimileri bu sayının 40 milyona kadar ulaştığını ifade etse de bunları kanıtlayabilecek resmi belgelere sahip değiliz. Çünkü İran devleti bu konu hakkında resmi belgeler paylaşmayı sevmiyor. Ancak arşivleri karıştıracak olursanız eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'in İran nüfusunun %40'ı Türkçe konuşuyor şeklinde yaptığı basın açıklamasına erişebilirsiniz. Gerçeği söylemek gerekirse %40 hiç de azımsanmayacak bir yüzde. Çünkü bu veriye göre İran'da yaşayan Türk sayısı Azerbaycan'da yaşayan Türk sayısından yaklaşık 4 kat daha fazla.
Dolayısıyla bu bilgiler ışığında İran'ın 31 eyaletinden 2 tanesinin neden Azerbaycan ismini taşıdığını açıklayabiliriz. İran devletine göre Batı ve Doğu Azerbaycan olarak adlandırılan bu coğrafya, Azerbaycan tarafındaysa Güney Azerbaycan olarak adlandırılıyor ve Azerbaycan Türkleri bu topraklarla anavatanlarının birleşmiş haline bütün Azerbaycan diyor. Fakat İran'da yaşayan Türklerin hepsi Azerbaycan Türk'ünden ibaret değil. Bu topraklarda 2,5 milyona yakın İran Türkmeni, 1 ila 2 milyon arasında Kaşkay, 2 milyona yakın Horasan Türkleri de yaşıyor. Kaşkaylar İran'ın güneybatısında yaşayan göçebe bir Türk halkı. Bazı araştırmacılar Kaşkayların Orta Asya'dan göç ettiğini ve Selçuklu Türkleriyle birlikte İran'a geldiklerini öne sürüyor. Diğer bir görüşse Kaşkayların Hazar Denizi kıyılarından ve Horasan bölgesinden göç ettiklerini belirtmekte. Fakat şunu ifade etmem gerekiyor ki Kaşkaylar 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Kaçar İran'ın da önemli bir siyasi güçtü. Kaçar İmparatorluğu olarak bilinen bu ülke İran'daki Azerbaycan Türklerinin Kaçar Hanedanı tarafından kurulmuştu. 1794 ve 1925 yılları arasında hüküm süren bu devlet 20. yüzyılın başlarında iç ve dış sorunlarla boğuşmaktaydı. 1836 yılında Fethali Şah'ın torunu Muhammed Şah tahta çıktığında Birleşik Krallık İran'ı yarı sömürgesi haline getirmişti. Fethali Şah döneminde İran, Rusya ve İngiltere gibi büyük güçlerin baskısı altında kalmıştı. Özellikle Rusya ile yapılan savaşlar sonucunda imzalanan Türkmençay ve Gülistan anlaşmaları İran'ın Kafkasya'daki topraklarını kaybetmesine neden oldu. Ardından 1925 yılında Rıza Han'ın kendisini Şah ilan etmesiyle birlikte Kaçar Hanedanı resmen sona erdi ve Pehlevi Hanedanı dönemi başladı. İşte ne olduysa bu dönemden sonra oldu. Rıza Pehlevi, Farsçanın ülkenin tek resmi dili olmasını sağlamak amacıyla Türkçe ve diğer yerel dillerin kullanımını sınırlandırdı. Okullarda ve kamu kurumlarında Farsça dışında dil kullanımı yasaklandı. Bu durum Türklerin kendi dillerinde eğitim alma ve kültürel değerlerini yaşatma imkanını büyük ölçüde kısıtladı. Bu reformların günümüzde hala devam ettiğini söyleyebilirim. İran nüfusunun önemli bir bölümünü Türkler oluştursa da ülkede Türkçe eğitim verilmesi hala yasak. Peki Pezeşkiyan bu durumu düzeltebilir mi? Açıkçası pek sanmıyorum. Çünkü İran 1979 İslam devriminden sonra teokratik bir cumhuriyet haline geldi. Bu yapı içinde dini lider Ayetullah devletin en yüksek otoritesi konumunda. Yani halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanı ve parlamentonun üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla Pezeşkiyan'ın bu yönde alacağı kararlarda kısıtlama hakkına sahipler. Her neyse, bunlar farklı içerik konusu. Biz ana başlığımızdan sapmayalım. Horasan Türkleri, İran'ın kuzeydoğusunda tarihi Horasan bölgesinde yaşayan bir Türk topluluğu. Özellikle Gazneliler, Selçuklular ve Timur İmparatorluğu dönemlerinde bölgeye çok sayıda Türk yerleşti. Ana dilleri olan Horasan Türkçesi, Azerbaycanca'ya benzer olsa da Türkmence'ye daha çok yakınlık gösteriyor. Türkmence demişken İran Türkmenlerinden bahsetmezsem olmaz. Bu insanlar Türkmenistan'la sınır komşusu olan İran'ın kuzeydoğusunda bulunan İran Türkmenistan'ı ya da Güney Türkmenistan olarak adlandırılan bölgede yaşıyor. Dolayısıyla Güney Azerbaycan, Kaşkaylar, Horasan Türkleri ve İran Türkmenleri, İran coğrafyasındaki Türk topluluklarının çeşitliliğini ve zengin kültürel mirasını yansıtıyor diyebilirim. Her üç grupta tarih boyunca İran'ın sosyal ve kültürel dokusuna önemli katkılarda bulundu. Ayrıca bunların dışında Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Yahudiler gibi birçok azınlık grupta İran'da yaşıyor. Bu coğrafyada İslam, Zerdüştlük, Musevilik ve Hristiyanlık gibi birçok farklı inancın izleri var. Haliyle bu durum İran için hem avantaj hem de dezavantaj şeklinde yorumlanabilir. Çünkü ülkenin işgal edilmesi durumunda işgalcilerin bu farklılıkları anlaması ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle işgalcilerin yerli halkla iletişim kurması ve onları yönetmesi oldukça zor. Fakat diğer ihtimalde ise bu etnik gruplar ayrılıkçı tavırlarla yönlendirilebilir ve İran'da iç karışıklık başlayabilir. Böyle bir olası durum kimsenin yararına olmaz. Çünkü İran her ne kadar belli bir kesim tarafından küçümsense de askeri açıdan güçlü bir ülke. Kendi toprakları içerisinde yaşanan bu karışıklıklara da kendi gücüyle cevap vermeyi isteyecektir. Bakıldığında İran Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük ordularından birine ve kendi silahlarını üretme kabiliyetine sahip. Öte yandan farklı bir açıdan yorumlayacak olursak, nitekim İran kontrolünde bulunan Hamas ve Hizbullah örgütlerinin yöneticilerinin İsrail ajanları tarafından öldürülmesi, İran'ın balon olduğunu söyleyenlere de malzeme veriyor.
İsrail'le olan danışıklı dövüşlerin dışında İran gerçekten işgal edilebilir mi sorusuna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Günümüzde İran'ın neredeyse tüm komşularında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üsleri mevcut. Türkiye'de dahil olmak üzere 11 ülkede ABD üsleri var ve bu üslerle resmen abluk altına alınmış durumdalar. Olası bir 3. Dünya Savaşı'nda İran'a komşu olan Arap devletlerinin tutacağı saf oldukça önemli. Aynı şekilde Türk devletlerinin de. Olası bir savaş senaryosunda İran yalnız kalırsa işi gerçekten de çok zor. Ayrıca ABD ve İran arasındaki uluslararası nükleer anlaşmasının da artık geçersiz olduğunu hatırlatmak isterim. Bu konuda derin bir analiz yapmak istesem de ağızdan çıkan her şeyin bir karşılığı olduğunu düşünen birisi olarak bu konudaki düşüncelerimi dillendirmekten sakınmayı tercih ediyorum. Bu nedenle son olarak İran'ın ekonomik gücüne bakalım. Ülkenin güneyindeki Zagros Sıra Dağları'nda büyük petrol yatakları mevcut. Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüz Boğazı, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık %15'inin geçtiği yer. Haliyle buradan gelen petrol ve gazın ülke için önemi çok büyük. Bu sebeple İran ekonomisi Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birisi olarak gösterilebilir. Ancak İran bu rezervler için diğer Arap ülkeleriyle toprak sorunları yaşıyor. O ülkelerden birisi hem mezhep farklılığı olan hem de petrol ve doğalgaz kaynakları gibi konularda anlaşmazlıklar yaşadıkları Suudi Arabistan. İran ve Suudi Arabistan, dünya petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne sahip olan iki devlet. Ayrıca son zamanlarda bölgesel güç olma mücadeleleri arttı. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alan küçük ve büyük Tunp adaları da İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında anlaşmazlığa neden olan başka bir sorun. İran adaların kendi toprakları olduğunu iddia etse de Birleşik Arap Emirlikleri bu topraklarda hak iddia ediyor. İşte tüm bu sorunlu ilişkiler Hürmüz Boğazı'nın dünyanın en stratejik su yollarından birisi olmasından kaynaklanıyor. Burası için dünyanın petrol koridoru diyebiliriz. Çünkü dünya petrol ticaretinin 5'te 1'i bu koridorda gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir ekonomik gücü kimse kaybetmek istemez. İşte bu ve buna benzer anlaşmazlıklar bölgedeki askeri varlığın ve bölgesel güç mücadelelerinin artmasına neden oluyor. Az önce bu yüzden Sunni Arapların tutacağı saf çok önemli demiştim. Birçok Arap devleti İran'dansa İsrail ve ABD ile daha iyi ilişkilere sahip. İran bu konularda çok yalnız ama bu yalnızlığına sadece kendisi neden oluyor. Öyle ki düşünün, Azerbaycan-Ermenistan geriliminde bile Ermenilerden yana saf tutuyorlar, Araplara ve hatta onları fonlayan ABD'ye kafa tutabiliyorlar. Dolayısıyla tuhaf bir ekonomik düzen ve baskıcı rejimde ilerliyorlar. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 500.000 yolunda kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.